Nedir huzursuz bağırsak sendromu? Irritable İngilizce, bağırsak Türkçe, sendrom Latince. Daha isminde bile ortak tabir söz konusu değildir. Hocam şuramda bir ağrı var, çok şişkinliğim var, ateş de yoktur. Ama hastanın şikayetleri çok. Yetmez kan tahlilleri yaptırırsınız. O da yetmez baktığınız şikayetler çok fazla bir kolonoskopi yaparsınız. O da yetmez bir gastroskopi yaparsınız. Bakarsınız hepsinde hiçbir şey yok. Bu IBS organik bir hastalık değildir. Batını açtığınız zaman bağırsaklar elinizin içerisinde adeta yumuşak bir davranış biçimiyle peristaltik hareketler yapar. Düşünceleriniz ve davranış biçimleriniz, özellikle sempatik aktivitesi çok yüksek olan bağırsaklarla beyin arasında beyninizde düşündüğünüz, kurduğunuz sorumluluklar, hassasiyetler, problemler, bazen ishaller ve bazen kabızlıklar şeklinde ömrünüz boyunca çekebilirsiniz. Gıda intoleranslarına da bu hastalıkta dikkat etmek lazım. Görünmeyen acılar, görünmeyen ağrılar, görünenden çok daha fazla problem yaratır. Ritim bozukluklarına bağlı problemleri yaşarsınız. Irritable bağırsak sendromu ameliyat olması gereken bir hastalık değildir. Hızlı koşarsanız ishal olursunuz, yorulursunuz. Durursanız tıkanırsınız. Cerrahide çift gidiş gelişli çok hızlı bir otoban var mıdır diye sorarım hastalarıma. Evet, cerrahide insan vücudunda yüksek hızlı çift gidiş gelişli bir otoban vardır. 12 kafa çiftinden bir tanesi olan 10. kafa çifti vagus'un ta kendisidir. Bağırsaklardaki bu yarılar vagus yoluyla beyne doğru giderken beyindeki tüm uyarılar vagus yoluyla bağırsaklara talimat getirir ve bu düzen ritmik bir şekilde devam eder. Şimdi soracaksınız, hocam bunu niye anlattın? Bunu çok sıklıkla rastladığımız, sonuçta teşhis bile koymakta zorluk çektiğimiz IBS sendromu ya da irritable bağırsak sendromu ya da huzursuz bağırsak sendromu için anlattım. Nedir huzursuz bağırsak sendromu? Acillerde karın ağrısıyla bir cerrahın en önemli problemlerinden bir tanesi olan yoğun bir şekilde gelen hastalar olur. Bakarsınız, organik olarak bir şey bulamazsınız. Bakarsınız batında sertlik, şişlik, ateş herhangi bir şey yoktur. Ama hastanın şikayetleri çoktur. Hocam şuramda bir ağrı var, çok şişkinliğim var, akşamdan beri dayanamıyorum, ishalim var, yok 3 günden beri kabızım gibi pek çok şikayetle karşı karşıya kalırsınız. Görünen bir şey yoktur ama görünmeyen şikayetler inanılmaz derecede çoktur. IBS sendromu hani çok önemli bir lafmış gibi irritable bağırsak sendromu önemli bir teşhistir. Irritable İngilizce, bağırsak Türkçe, sendrom Latince. Daha isminde bile bir ortak tabir söz konusu değildir. Ama hastanın şikayetleri çoktur. Irritable bağırsak sendromunun kesin altın bir teşhis laboratuvar biçimi ya da altın teşhis olacak bir görüntüsü, belirtisi yoktur. Karın ağrısıyla acile gelen bir hastaya önce fiziki muayene yaparsınız. Fiziki muayenede karında herhangi bir şişlik, lokal ya da yaygın bir defans görmezsiniz. Ateş de yoktur. Ama hastanın şikayetleri çok. O zaman ne yapacaksınız? Bu sefer tetkikleri derinleştirmeye başlarsınız. Tetkiklerin içerisinde başlangıçta ultrason tetkikiyle batın içerisindeki organların durumunu kontrol edersiniz. Yetmez kan tahlilleri yaptırırsınız. O da yetmez baktığınız şikayetler çok fazla bir kolonoskopi yaparsınız. O da yetmez bir gastroskopi yaparsınız. Bakarsınız hepsinde hiçbir şey yok. Dönersiniz çok önemli bir teşhis koyarsınız. Irritable bağırsak sendromu ya da sizde IBS var. Bu IBS organik bir hastalık değildir. Somatik bir değişiklik yoktur.
Batını açtığınız zaman bağırsaklar elinizin içerisinde adeta yumuşak bir davranış biçimiyle peristaltik hareketler yapar. Islak, hafif şişkin ve hareketleri düzenlidir. İçerisinde böyle bir hastada kesinlikle herhangi bir divertikül, herhangi bir tümör, herhangi bir taş, herhangi bir tıkanıklık söz konusu bile değildir. Bu hastalığı yani IBS'i teşhis edebilmek için demek ki önce var olacak bütün tetkikleri ortadan kaldırdıktan sonra geriye hiçbir şey bulamazsanız onun adı IBS, irritable bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu olarak kalır. Ne oluyor peki? Gayet basit bir şey oluyor. IBS sendromu genellikle kadınlarda, bazen de erkeklerde çok fazla sıklıkla görülen bir davranış biçimidir. Organik hiçbir şey yoktur. Ama peristaltizm ve hareket sistemi düzensizliğe başlamıştır. Düşünceleriniz ve davranış biçimleriniz, özellikle sempatik aktivitesi çok yüksek olan, hassas, sorumluluk sahibi, her şeye hassasiyetle davranan kadınlarımızda sempatik aktivite oldukça yüksektir. Bu durumda bağırsakları yöneten ikinci bir sinir sistemi, splanknik sinirler dediğimiz omurilikten çıkan sinir sistemi devreye girer. Beyninizde düşündüğünüz, kurduğunuz sorumluluklar, hassasiyetler, problemler bu alana doğru ilerlemek suretiyle bağırsak hareketlerini arttırmaya ve bozmaya başlar. Bu durumda da bağırsaklarınızda hiçbir organik problem olmamasına rağmen sizin psikolojik kimliğiniz ve davranış biçiminiz ve hayatı algılama biçiminiz nedeniyle hareket ritmi değişmeye başlayacaktır. Ve siz bunu ağrı eşiğinizde düşükse bağırsaklarınızda şiddetli ağrı, şiddetli gaz sancıları, bazen ishaller ve bazen kabızlıklar şeklinde ömrünüz boyunca çekebilirsiniz. Bunun sebebi bazen de gıdalara olan hassasiyettir. Bu nedenle gıda intoleranslarına da bu hastalıkta dikkat etmek lazım. Yani laktoz intoleransına, galaktoz intoleransınıza ve bazı gıdalara olan hassasiyetinize mutlaka bakmak, onları da kontrol etmek zorundasınız. Bütün bunları yaptınız. Bütün bunlarda herhangi bir tıkanıklık yok. Herhangi bir hızlanma yok. Herhangi bir organik lezyon yok ama siz hastasınız. Ama sizde problemler çok. Bazen görünmeyen acılar, görünmeyen ağrılar görünenden çok daha fazla problem yaratır. Hayat da böyledir. Görünmeyen acılarınız, fark etmediğiniz psikolojik ya da ruhsal ilişkileriniz, toplumsal ilişkileriniz, sizin üzerindeki sosyal baskılar nedeniyle görünmeyen problemleri arkada biriktirmeye başladığınızda hem davranışlarınızda sorunlar yaşarsınız hem de IBS sendromu gibi bağırsaklarınızda fonksiyonel ritim bozukluklarına bağlı problemleri yaşarsınız. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Bu durumda tedavi doğrusu uzun aşamalıdır. Önce gıdalara dikkat edeceksiniz. Bir gıda intoleransınız olmadığına bakacaksınız. Ayrıca hastalarda bu durumlarda öncelikle verilmesi gereken ağrısı ve problemleri söz konusu olduğu için ağrı kesici, spazm çözücü, düz adele spazm çözücülerini kullanırsınız. Çizgili adele spazm çözücüleri burada çok faydalı olmaz. Yani kaslarımız ve adelelerimiz için kullandığımız ilaçlar burada geçerli değildir. Düz adele spazm çözücüleri geçerlidir. Doktorunuz bunların neler olduğunu bilir. Artı ikinci olarak da bağırsak hareketlerinin ritmini düzenleyen, bağırsak hareketlerinin ritmini toplamaya çalışan diğer ilaç gruplarını kullanırsınız. Yine aile hekiminiz ve doktorlarınız bu konuda 5-10 çeşit olan bu ilaçları da size verir. Ama en önemlisi bu hassasiyetiniz, bu duygusallığınız, bu sorumluluk hissiniz, bu hayata karşı bakışınız nedeniyle bu tip hastalıklarda
en başarılı ilaç gruplarında psikotik ilaçlar girer. Santral SSR dediğimiz santral sinir sistemini dengede tutan bazı ilaçları da psikiyatrist tarafından kullanılması söz konusu olabilir. O zaman belirgin bir rahatlık mutlaka olacaktır. Yani anladığınız gibi dostlarım. Irritable bağırsak sendromu aslında bir hastalık, somatik bir bozukluk, düzeltilmesi gereken, ameliyat olması gereken bir hastalık değildir. Sadece bir çalışma ritmi bozukluğudur. Uluslararası alanda bu bir hastalık olarak bazı yerlerde kabul edilebilir ama bu hastalığın ismi fonksiyonel, disfonksiyonel bir hastalıktır. Bu nedenle bu teşhisle eğer karşılaşırsanız hayatınızda bu konudaki bu bilgilerden sonra hayatınıza daha rahat, hastalıklarınıza daha dikkatli bakma şansına ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Hayat hep böyledir. Hızlı koşarsanız ishal olursunuz, yorulursunuz. Durursanız tıkanırsınız. Ama dengede olursanız dostlarınızla, arkadaşlarınızla, yakınlarınızla dengeli bir ilişki kurar, onlar da psikolojik sağlıklı bir ilişki kurarsanız eğer, irritable bağırsak sendromuyla ilgili şikayetlerinizde azaldığını, onların da hafiflediğini göreceksiniz. Ben bir cerrah olarak hayatım boyunca edindiğim 50 yıllık tecrübeleri sizler adına anlatmak ve tarif etmek için buradayım. Bu beklentim hiçbir şekilde maddi bir beklenti değildir. Bu bilgilerin devam etmesi, bu bilgilerin size ulaşabilmesi için bundan böyle kanalıma üye olmanızı, bizi bu kanaldan takip etmenizi sizin adınıza ve kendi adıma rica eder, sevgilerimi sunarım.